Büyük Piramit. Günümüz teknolojisiyle bile gizemleri çözülememiş, 220 yıldır devam eden araştırmalar neticesinde bilim adamlarını, mühendisleri ve mimarları hayrete düşürmüş, onlarca ton ağırlığında milyonlarca kaya blok kullanılarak inşa edilmiş, binlerce yıldır etrafındaki çoğu şey yıkılırken dimdik ayakta kalmayı başarmış devasa yapı. Sadece yükseklik olarak bile ona ulaşabilen bir taş yapı 1876 yılına kadar yapılamadı. Büyük Piramidin mimarı, inşa edildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan pi sayısı ve altın oranı kullanıyordu. Metre ölçüsünden haberdardı. İleri düzeyde geometri ve mühendislik biliyordu. Konunun uzmanlarına göre bugünkü teknolojiyle bile yapılması neredeyse imkansız. İnşası olağanüstü zorlukta ve hassasiyette olan bu yapı nasıl olur da en yakın tahminle bile 4500 yıl önce inşa edilmiş olabilir? Bu soruya 100 yılı aşkındır cevap arayan modern Mısır bilimciler hiçbir tutarlı cevap veremediler. Ortaya koydukları teori o kadar akıl dışıdır ki piramidin yapılışı hakkında birbirinden alakasız ve içinde uzaylıları dahi barındıran çok sayıda teorinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Özellikle inşa tekniklerini ve zorluklarını çok iyi bilen mühendisler ve mimarlar Mısır bilimcilerin verdikleri cevaplar karşısında tam bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Çoğumuzun sadece dış görüntüsünü bildiği Büyük Piramidin her köşesi farklı bir gizem ve nasıl çözüldüğü hala anlaşılamamış problemler barındırmaktadır. Bu sebeple 2 bölümlük belgesel serimizin ilk bölümünde önce Büyük Piramidi bu kadar olağan dışı yapan özelliklerin neler olduğunu anlatacağız. Ardından gerçekleri gün yüzüne çıkarmak için önce bilinçli bir şekilde örülen dezenformasyon duvarını yıkmamız gerekecek. Serimizin 2. bölümünde ise Büyük Piramit'le ilgili kendi tezimizi delilleriyle ortaya koyacağız. Büyük Piramidin büyük mimarının sadece izini sürmeyecek, aynı zamanda onu etraflıca tanıtacağız. Başlayalım. Büyük Giza Piramidi, antik dünyanın kabul edilen 7 harikasından biridir. Ancak 7 harikadan günümüze kalan tek yapıdır. Eski Mısırlılar tarafından kutsal topraklar olarak addedilen Giza platosu üzerinde Büyük Piramit ve hemen yanında ona benzer yapıda Hafre ve Menkaure piramitleri bulunur. Aslında Mısır'da 100'ün üzerinde irili ufaklı piramit bulunuyor. Ancak hiçbiri Giza piramitleri gibi mükemmel bir tasarıma ve dayanıklılığa sahip değil. Hatta bunların Giza piramitlerinden etkilenerek çok sonradan yapılan çok daha basit yapılar olduğunu düşünebiliriz. Onun için belgeselimizde Giza'daki 3 piramide ama özellikle de 7 harikadan birisi olarak kabul edilen Büyük Piramide odaklanacağız. Plato'daki 3 büyük piramit ihtişamlı bir görüntüye sahiptir. Ancak geçmişte bundan çok daha göz alıcı bir güzelliğe sahiplerdi. Çünkü bu piramitlerin yüzeyi uzun çağlar boyunca parlak, pürüzsüz, beyaz kireç taşları ile kaplıydı. Öyle ki güneş piramidin yüzeyinden yansıdığında muhteşem bir parlaklığa bürünüyorlardı. Maalesef bu kireç taşları uzun yıllar içerisinde sökülerek civardaki yapılarda kullanılmış ve geriye bugünkü basamaklı yapı kalmıştır. Bugün hala piramidin tabanında bu kireç taşlarının kalıntılarına rastlamak mümkündür. Büyük Piramidin en yakın varsayımlarda bile 4000 yıldan daha eski olduğu düşünüldüğünde onun inşası akıl almaz, olağanüstü bir başarıdır. Bunun için en az 8 büyük problemi, bazıları bugün bile çok karmaşık ve zorlu olan ileri mühendislik teknikleriyle çözmek gerekir. Birinci problem, piramidin üzerine inşa edileceği zeminin düzleştirilmesidir. Araştırmacılara göre bunun için 6 milyon metrekarelik ana kaya kesilmeli ve bunun sonucunda her biri bir araba kadar ağır olan kayalar kaldırılmalıdır. İkincisi, her biri 12 ila 70 ton arasında değişen 130 devasa granit blok 800 kilometre uzaktan taşınmalıdır. Dahası bu bloklar 64 metre yukarıya konumlandırılmalıdır. Bugün bile bunu başarmak oldukça güçtür. Üçüncüsü, Giza piramitlerinin içi boşluk değildir ve aslında taş bloklarla iç hacmi tamamen doludur.
Ancak Büyük Piramit içerisinde şu ana kadar 3 ana oda keşfedilmiştir. Her oda göçmemek için üzerinde bulunan binlerce ton ağırlığa sahip kayaları taşımak zorunda. Keşfedilmiş diyoruz çünkü bunca teknolojik imkana rağmen sadece Büyük Piramidin içerisinde bile ne olduğunu hala tam olarak bilmiyoruz. Fransız ve Mısırlı araştırmacıların dahil olduğu Scan Pyramids ekibi 2015 yılından beri çeşitli tomografi ve termografi yöntemleri kullanarak piramitlerde henüz keşfedilmemiş odacıkları tespit etmeye çalışıyor. Daha yeni 2023 yılı Mart ayında tüm teknolojik imkanları seferber ederek yaptıkları çalışmayla girişin hemen üst tarafında 9 metreye 2 metre boyutlarında yeni bir koridor keşfedildi. 4. Odalar arasında daracık ancak bir o kadar da hayret verici bir hassasiyetle açılmış tüneller bulunmaktadır. Örneğin en alttaki odaya uzanan geçit 91 metre uzunluğunda ve sadece 1 metre enindedir. Bazı tünellerde genişlik hiçbir insanın sığamayacağı boyutlara düşmektedir. Tüneli tamı tamına aynı açıda tutmak için özel aletlerinizin olması gerekir. Tüm inşa süresi boyunca hassasiyet ölçme aletleriniz olmak zorunda. 5. Büyük Piramit'te 2.3 milyon kaya blok kullanılmıştır. Tek tip kaya bloklar yerine hepsi farklı şekillerde ve ebatlarda kaya bloklar kullanarak ve araya kağıt bile girmeyecek hassasiyette bunları birleştirerek dev piramidi düzgün biçimde inşa etmek çok zor bir problemdir. Dahası uzmanlara göre piramitteki kral odasının duvarları ve zemini günümüz teknolojisiyle bile elde edilmesi güç bir hassasiyette düz inşa edilmiş. Tüm duvarlar birbirlerini tam 90 derecelik açıyla kesiyorlar. 6. Büyük piramidin oryantasyonu yani yönelimi mükemmeldir. Her bir kenarı 4 ana yön olan kuzey, güney, doğu ve batıyı gösterir. Buradaki hassasiyet o kadar yüksektir ki sadece 0,05 derece sapma ile tam kuzeyi gösterir. Bunu ancak yakın zamanda öğrendik. 17. yüzyılda. Piramidin inşasından binlerce yıl sonra bile bu kesinlikle bir dereceye yaklaşılamadı. 7. Çıplak gözle mükemmel 4 kenarlı bir piramit olarak gördüğümüz Büyük Piramit aslında 8 kenarlı inşa edilmiştir. Bu 8 kenarlı tabanı inşaat sırasında yapının 4 yanında 1 santimetreye hatta 1 milimetreye kadar hassasiyetle tutmak bu son derece zor olmalı. Bugün elimizdeki tüm modern ölçüm cihazlarını ve inşa tekniklerini kullanarak böyle bir yapı inşa etmek istesek yine de başımız gerçekten belada olurdu. 8. Mısır bilimcilere göre bu devasa yapının inşası için inşaatçıların sadece 20 seneleri vardı. Bu muazzam bir hızı gerektirir. Az önce belirttiğimiz gibi Büyük Piramit'te 2.300.000 adet taş blok var. 365 gün ve her gün 24 saat boyunca çalışsalar bile her bir taş bloğu getirip kaldırarak metrelerce yukarıdaki yerine yerleştirmeleri için sadece 2,5 dakikaları vardı. Modern bilimin piramitlerin inşası hakkında söylediklerine bakacak olursak, 4700 yıl önce dünyanın bir kısmı hayvan derileri peşinde koşarken eski Mısırlılar sert kayaları bakır keski ve taş çekiçlerle düzleştirdiler, 6 futbol sahası büyüklüğündeki alanı dümdüz hazırladılar, 2.300.000 taş bloğu 42 katlı bir bina kadar yani 146 metreye yükselttiler, metrelerce uzunluğundaki daracık tünelleri tamamıyla taşı delerek açtılar, taşın içinden odalara müthiş bir hassasiyetle geçitler açtılar, mühendisliği çok daha zor olsa da piramidi 4 kenar yerine 8 kenarlı tasarladılar. Piramidin yerleşimini manyetik kuzeye göre mükemmel şekilde ayarladılar ve tüm bu işi sadece 20 yılda ve sadece bakır keski, taş çekiç ve kenevir halatlar kullanarak yapmak zorundaydılar. Çünkü Mısır bilimcilere göre piramidi inşa eden eski Mısırlılar henüz daha bakır çağındaydı. İşin aslı bu piramidin inşası, bırakalım o günkü şartları, bugünkü modern yapı mühendisliği için bile gelinebilecek son noktadır. Büyük Piramit o kadar sağlamdır ki binlerce sene içerisinde etraftaki tüm yapılar deprem gibi doğal afetler ve fiziksel olaylar sebebiyle tahrip olurken o sapasağlam ayakta kaldı. Diğer özelliklerini bir yana bırakalım, sadece Büyük Piramit yüksekliğinde bir taş yapı bile ancak milattan sonra 1876'da yani piramitten binlerce yıl sonra yapılabildi. Hamburg'daki St. Nikola Katedrali. Böylesi müthiş bir yapının bu kadar kısa zamanda, bu kadar kısıtlı aletle inşa edilmesi fikri o kadar akıl dışıdır ki, içinde bol miktarda uzaylı da barındıran onlarca teorinin doğmasına sebep olmuştur.
Mısır bilimciler arasında bir mutabakat yoktur. Arazideki delillere bakarlar, bazen bir sonuca ulaşırlar, bazen başka bir sonuca. Mısır bilimcilerin yazılı delillerinin dolup taştığını düşünebilirsiniz. Ama sizin sorunuz aslında bizim de sorumuz. Piramitlerin yapımı konusunda çok fazla teorimiz var. Ancak elimizde yazılı bir kayıt yok. Tüm bu inşa zorluklarının yanında Büyük Piramit yapıldığı dönemde bilinmesi imkansız olan matematiksel özellikler barındırıyor. Bugün doğada da sıklıkla karşılaştığımız en önemli iki matematik sabitini sorsanız çoğu matematikçi size pi sayısını ve altın oranı söyleyecektir. Pi sayısı bir dairenin çevresini ve alanını bulmamızı sağlar. Altın oran ise kozalaklardaki tohumların sayısından çiçek yapraklarına ve doğadaki spiral şekillerine kadar birçok yerde karşımıza çıkan adeta yaratıcının imzası gibidir. Piramidin mimarının bu sabitleri piramitteki birçok yerde kullandığı anlaşılıyor. Burada birkaç örnekle yetinelim. Mesela piramidin yüzey alanının taban alanına oranı altın oranı verirken piramidin tamamında birim ölçü olarak kullanılan uzunluk ise tam pi bölü 6 yani 0,5236 metre. Piramit, metrenin 10.000'de biri hassasiyetle inşa edilmiş ve tüm uzunluklar pi bölü 6'nın yani 0,5236'nın tam katı. Bunu bugün bile yapabilmek büyük bir ustalık gerektirir. Örneğin piramidin tabanı bir karedir ve bir kenarı tam 440 çarpı 0,5236 metredir. Yine piramidin yüksekliği taban çevresi bölü 2 pi'ye eşittir. Yahut kral odasının çevresi tam 60 çarpı 0,5236 metre yani 31,416 metredir. Bu da 10 pi'ye eşittir. Gördüğümüz her detay tasarımcı ve inşacı tarafından tasarlandı ve hiçbir şey şansa bırakılmadı. Piramidin tam tepesinin yerleştirildiği enlem 29,9792 derece. Peki ancak bugünkü ölçebildiğimiz hassasiyette ışığın hızının tam değeri nedir biliyor musunuz? 299.792 kilometre bölü saniye. Bu 100.000'de birden daha iyi bir hassasiyet demek. Dahası piramidin tabanına geometride yaygın kullandığımız şekilde iç ve dış teğet olacak şekilde iki çember çizin ve uzunluklarını birbirinden çıkarın. Aynı sayıyla karşılaşırsınız. Piramidin 4 yüzey olduğu halde inşa edilirken 8 yüzey olarak inşa edildiğinden bahsetmiştik. Bunun gözlemlenmesi için güneşin o kadar hassas bir açıyla gelmesi gerekiyor ki bu gözlem sadece gece gündüz sürelerinin eşit olduğu dünya ekseninin güneş ekseniyle çakıştığı ve İdris takviminin de ilk günü olan 21 Mart'ta gerçekleşiyor. Eğer Büyük Piramit 50 santim büyük ya da küçük olsaydı bu sabitlerin ve ilişkilerin hiçbiri ortaya çıkmazdı. Buna göre piramidin mimarı her kimse dünyanın çevre uzunluğundan elde edilen metrenin ne olduğunu yahut olacağını bilmekle kalmıyor, aynı zamanda keşfinden binlerce sene önce pi sayısını ve altın oranı da biliyordu. İleri düzeyde matematik, geometri, mühendislik, astronomi, lojistik gibi bilimlere vakıf olmalı ve müthiş hassasiyetle bunları uygulayabilmeliydi. Modern bilime göre en iyi ihtimalle insanlığın bakır çağında olduğu bir dönemde tüm bu ilimlere sahip kim böylesi muhteşem bir yapı inşa edebilir? 1000 yıl önce Büyük Piramit'te keşfedilen bir yazıt belki de Büyük Piramidin mimarı hakkında bir ipucu verebilir. Bu ikisini ben 60 yılda inşa ettim. Mülkünde kuvvetli olan birisine 600 yıl verin de bunları yerle bir etsin. Zira yıkmak yapmaktan daha kolaydır. Ben onları ipekle giydirdim. O da onları hasırla kaplasın. Piramidin gerçek mimarının izini süreceğiz. Ama önce modern Mısır bilimciler piramitlerin yapımı hakkındaki iddialarını neye dayandırıyor ve delilleri ne derece güçlü ona bakalım. Batı dünyası Mısır ve Yakın Doğu hakkında 19. yüzyıla kadar neredeyse hiçbir şey bilmiyordu. Piramitleri fark ettikten sonraysa bir daha bırakmamak üzere el attılar. Mısır bilim uzmanı Dr. Okaşa El-Dale'nin anlattığı üzere kendilerinin tamamen devşirdikleri haricinde yerel araştırmacıları piramitlere yaklaştırmadılar bile. O zamana kadarki İslam tarihçileri başta olmak üzere piramitlerle ilgili yapılan tüm araştırmaları ve anlatılan her şeyi çöpe attılar.
O günden beri dünyaya piramitlerle ilgili sadece kendi istedikleri masalları anlatıyorlar. Modern Mısır bilimcilerin iddiasına göre mühendislik ve matematik sırlarıyla dolu olan Büyük Piramit, M.Ö. 2500 civarında yaşayan Kufu adlı firavun tarafından kendi mezarı olması için inşa ettirilmiştir. Onlara göre piramidin yapımında kullanılan aletler ise sadece bunlardı ve işçilerin 2,5 dakikada bir onlarca tonluk taş blokları metrelerce yukarıya kaldırmaları gerekiyordu. Dahası Büyük Piramit'te ortaya çıkan pi, altın oran ve metre gibi tüm matematiksel bilgilerin tamamen tesadüf olduğunu söylüyorlar. Çünkü onlara göre açıklayamadıkları her şey tesadüf. Evrimci bilimcilere ne kadar benziyor değil mi? Bu şekilde düşünmek için herhalde ellerinde güçlü dayanaklar olmalı diye düşünüyor insan. Mesela Kufu'nun mezarı dedikleri Büyük Piramit'ten Kufu'nun mumyası çıkmış olmalı. Ancak bırakın Kufu'yu, Büyük Piramit'te bulunan tek bir mumya dahi yoktur. Bu büyük çelişkiyi izah etmelerini istediğinizde oldukça bilimsel bir cevap veriyorlar. Mezar hırsızları çalmıştır. Peki başka dayanakları var mı? En büyük dayanaklarından biri M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Yunan tarihçi Herodot'un Büyük Piramidi Kufu'nun yaptırdığını nakletmesidir. Ancak birçok tarihçi Herodot'un aktarımlarına şüpheyle yaklaşır. Mesela Herodot, Kufu'dan 1400 sene sonra yaşamış olan 3. Ramses'in Kufu'dan önce yaşadığını yazmıştır. Büyük Piramit'le ilgili verdiği bilgiler Fransız arkeolog ve tarihçi Tifana Haziza, Mark Lehner, Zahi Hawass gibi önde gelen Mısır bilimciler tarafından bile gerçekçi bulunmamaktadır. Diğer bir dayanakları ise İngiliz General Wise'ın piramitte keşfettiği gözlerden ırak bazı odacıklarda Kufu isminin yazılı olmasıdır. Wise 1837'de önce beraber çalıştığı İtalyan arkeolog Caviglia'yı kovmuş, ardından patlayıcılarla girerek keşfettiği odacıklarda Büyük Piramit'te keşfedilen ilk hiyeroglif yazıyı bulmuş. Bırakalım piramidin gerçek mimarını, antik dönem Mısırlıları için bile bu yazıların inanılmaz uyduruk olduğunu söylemek gerek. Ama bu yazılar Wise'a ihtiyaç duyduğu şöhreti fazlasıyla sağlamıştı. 1837 yılında General Wise'ın çalışmalarını yerinde inceleyen Prusya Prensi Ludwig Heinrich, kitabında Wise'ın bulduğu hiyeroglif yazıların yüzmeceden ibaret olduğunu söyler. Büyük Piramit Aldatmacası kitabının yazarı, araştırmacı Scott Crichton ise Kuzey Londra'daki bir arşiv merkezinden Wise'ın 600 sayfalık el yazması özel notlarına ulaşır. Bu notlarda Wise nedense defalarca Kufu kelimesinin hiyeroglif yazımına çalışmış. Antik Mısırlılar tapınakları, mezarları, kısacası bütün yapıları hiyeroglif ve resimlerle donatmışlardır. Böbürlenmeyi çok seven, yeri geldiğinde tarihi gerçekleri saptırmaktan bile geri durmayan sözde tanrı firavunlardan bahsediyoruz. Hiç şüphesiz piramidi gerçekten Kufu yaptırmış olsaydı, tüm odalarda ve duvarlarda onun kahramanlıklarını ve piramidi nasıl yaptığının abartılı hikayelerini taşlara kazınmış halde okuyor olurduk. Son olarak radyokarbon testine göre Büyük Piramit'te bulunan bir tahta parçası Kufu'nun yaşadığı dönemin 374 sene öncesine tarihlendirilmiştir. Bu testlerdeki hata paylarını bir yana koyalım, radyokarbon testinin uygulanabilirliği sadece tahta gibi organik materyallerle sınırlıdır. Yani granit taşlar, sütunlar veya kireç taşı üzerinde işlevi yoktur. Oysa piramitler tamamen taştan inşa edildiğinden bu şekilde tarihlemek mümkün değildir. Bu sebeple Robert Bauval ve Amerikalı jeolog Robert Schoch gibi araştırmacılar piramitlerin ve Sphinx'in yapılış tarihini M.Ö. 10.000'lere kadar götürmektedir. Bize göre Kufu aslında Büyük Piramidi yapan değil ama gizemini çözmek için yanıp tutuşan bir firavundu. Bunu bize 1823 yılında keşfedilen yaklaşık 4000 yıllık Westcar papürüsü anlatıyor. Bu papürüsteki 4. hikayeye göre Kufu güçlü sihirbazı Cedi'den Tot'un türbesi diye bahsettiği sırlı bir yapının içindeki odaların yerlerini ve sayısını söylemesini istiyor. Hikayeye göre ölü hayvanı bile dirilten Cedi bu konuda bilgisi olmadığını söylüyor. Mısır'da Firavun'un bile içindeki odaları keşfedemediği ve bilgeliğin sembolü Tot'a ithaf ettiği bu gizemli yapı, içindeki odaların yeri ve sayısı belirsiz olan ve bugün bile hala ulaşılamayan odaları bulunan Büyük Piramit olmalıdır. Bunu kuvvetlendirecek şekilde Tot ile piramidin müthiş ilişkisi ilerleyen bölümde çok daha net olarak ortaya çıkacak. Geldiğimiz noktada hala Büyük Piramidin gerçek mimarına yaklaşmış değiliz. Maalesef modern Mısır bilimciler tatmin edici bir cevap sunamıyor.
Öyleyse 19. yüzyıl sonrası manipülatif araştırmaların cenderesinden kurtulup çok daha geriye gitmeli ve bize ısrarla unutturulmaya çalışılan dünyaca ünlü İslam tarihçilerinin piramitlerle ilgili çalışmalarına kulak vermeliyiz. Serimizin ikinci bölümünde yüzlerce yıl öncesine gidip piramitler hakkında bilinenleri araştıracak, sonra da bu bilgilerin rehberliğinde çok daha geriye binlerce yıl öncesine giderek Büyük Piramidin büyük mimarının kimliğini delilleriyle ortaya koyacağız.